Saat 3 saat gibi, kurulu saat gibi başlıyor öksürmeye, bir daha uyuyamıyor. Evet. 15 yıldır öksürmeden uyuyamıyor adamcağız. Saat 3'e doğru uyanıyor, bir daha uyuyamıyor. Yani bu hep böyle Aramış, fix. araştırmış, geldi dedik ya ne olacak benim bu halim? Problem değil. 6 hafta kullan, rahatlarsın dedim. Bir hafta sonra bana geldi. Allah senden razı olsun. Ne oldu dedim. Daha bir hafta olmadı. Acele ne oldu? Ne acele ediyorsun? Ya iyileştim dedi. Artık öksürmüyorum, rahat rahat uyuyorum. Bir hafta içerisinde. Kuru öksürüğü, 15 yıldır çektiği kuru öksürükten kurtuldu. 15 yıl. sevgili izleyenler, siz de kurtulabilirsiniz. 621 65-66. Şimdi bu sinirli otun birçok faydası var. Sadece öksürme, bronşit, kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşlardaki iltihap vesaire karşı değil. Artı mesela bazı insanların ayakların baş parmağında dolama olur. Tırnak ete batar, iltihaplanmaya sebep olur. Zamanla tedavi edilmezse buradaki iltihap ta kemiğe kadar işleyebilir yani. Bunun tazesi yoksa kurusu ayak baş parmağına sarılır. 1-2 gün böyle sarılı yatarsa kişi sabah kalktığında iltihabı çeker alır. Ya. ödemi mi alıyor? İltihabı temizler. Yapma ya. İltihabı. Bir. Bazı insanların da o baş parmak, bir de küçük parmakta genellikle küçük parmakla yanındaki parmağını Onu sarıyorum. pişiklere de iyi gelir. Ah, ne Pişik diyorsun? olan yere koyuyorsunuz. Tazesi daha iyi. Kurusu da olabilir. Bizim burada bunun kurusu da var ya. Nerede acaba? Burada bir yerde. Pişime mi koyayım bunu? Pişine koy. Hı. İltihabı çeker alır. Veyahut da şöyle de yiyebilirsiniz. Kişi yiyebilir yani. Çayı da yapılır içine. Yiyebilirsiniz. Yıkadım yani yiyebilirsiniz. Problem yok. Ne yapar? Yıkanmıştır. Su mu bu abi? Ne bu? Ağızdaki aflara, yaralara, ağız içindeki temizler, ağzı temizler. Ağız içindeki diş etlerindeki iltihaplara, antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Diyebilirim ki aloe vera'dan sonra dünyada en şifalı bitki. Aloe vera'dan sonra. Şimdi Tadı çok güzel. tadı güzel. Buram buram gün gören. 260 çeşit sinirli ot var. Evet, siz de bu arada Hocam Epimedium'a Allah devam aşkına ediyorsunuz. son Bakalım. epimedium, bunu hep ben yiyip şey yapıyorum. Epimediumlu macun. Bakar mısın? Bu kadar var mıydı içinde? Bu ekip arkadaşlarım var ya, bunu keşfettiler. Herkes kaşık kaşık atmış bundan. Evet, ekip arkadaşlarım da yiyor. Siz ekibinize macun yetiştiremeyeceğiz bu girişle. Özel bir kazan hazırlamak lazım. Boğaz geldi bana. Evet. Sinirli otun gördüğünüz gibi böyle başak şeklinde tohumları var. Başak şeklinde. Başak. Evet. Diğer sinirli otlarını ayırmak çok kolay. Yaprağı mızrak şeklinde veya ince, narin. 260 çeşit içerisinde en yaygın olan sinirli ot budur. Şimdi biz bunun daha etkili kapsülünü ürettik. Vatandaş tabii ki her zaman her yerde. Ben bile mesela sinirli otu bulmakta zorlanıyorum. Bunun birleşimindeki en etken madde iridoid glokozitler denen etken madde. Birleşimindeki %2 oranında. Biz bunu özel destilasyonla elde ettik ve yoğun konsantre halde. Artı enfeksiyona karşı etkili olan 19 çeşit bitki içerir. Laden gülü gastrite, ülsere karşı çok etkili. Ada çayı ağızdaki aflara karşı, şeker hastalarına karşı etkili. At kuyruğu otu kemik erimesine, bağ dokusu zafiyetine 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Güçlendirilmiş halde sinirli ot. İkinci bitki ise Bunu çok görüyorum ben. parklarda, bahçelerde Türkiye'de süs bitkisi olarak yetiştirilen bu bitkiye Almanlar bunun kremini, damlasını, drajesini yaparlar. Neye karşı? Sedefe karşı. Sedef hastalığı. Bir su alabilir miyim arkadaşlar? Evet. Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Wagner bununla ilgili yıllarca klinik araştırması yapmışlar. Sedefe karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Belgeli. Sedefin sebebinin bugüne kadar neden olduğu, niçin olduğu bilinemiyor diyordu uzmanlar. Fakat İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıl
30 yıl sedef üzerine yapmış olduğu araştırmalarda kendisi deri hastalıkları ve kanser hastalıkları uzmanı, onkolog ve cilt hastalıkları uzmanı. 30 yıl yapmış olduğu araştırma sonucunda isteyen internetten, Google'dan girerek görebilirler. Simoncini yazarlarsa çıkar. Sedefin sebebinin bağırsaktaki mantar olduğunu belgelemiştir. Buna karşı en etkili bitki Mahonia acufolium. Bu bizim ürünün içerisinde var. Bunu kullandığı zaman kişi ne yapıyor? Sedefi yavaş yavaş. Şöyle. Mesela iksir aloe vera jel kullandığı zaman sedef 3 hafta, 4 hafta veya 5 hafta sonra hastalığın kronik veya akut oluşuna göre kusma dediğimiz bir devre söz konusu olur. Derinin diyelim ki para büyüklüğünde ise avuç içi kadar yayılır. Aslında çoğalmıyor, derinin altındaki bütün pisliği dışarı atıyor. Bazıları panik olur. O bende çoğaldı, bende azdı vesaire. Azmıyor aslında. Vücut aranıyor. Nasıl sökülecek, nasıl atılacak? Derinin altındaki bu pislik deriyle, böbrekle, karaciğerle, çeşitli yollarla dışarı atılması gerekiyor. Bazıları panik oluyor. Diyor ki ya böyle oldu, rahatsız oldum vesaire. Sabredebilirlerse bir hafta, 2 hafta sonra yavaş yavaş kapanır. Hiçbir şey kalmaz. Birçok insanı hamdolsun biz iksir aloe vera jel, sedef çayı, enfeksiyon çayıyla tedavi ettik. Vallahi harika. Sarı kantorunu bekleyenler var. Sarı kantaron depresyona karşı Evet. Özellikle çok etkili. gergin olan insanlar var. Şu anda ekran başında da bir tanesinden alıyorum. Bu bana da iyi geliyor. Şimdi toplantıya gideceğim çünkü. evet Ondan sonra toplantıda veya bunu halama götüreceğim. çok relax. İkilil Hanım şu an bizi seyrediyor. İtalya'dan geldi biliyorsunuz, İstanbul'da. Şu anda onun bu. Götüreceğim yani. Bekliyor vallahi. Diyor ki İbrahim hocama teşekkür ederiz. Aloe vera jel kullandı biliyorsunuz. Evet. Çok mutlu oldu. Hala da öyle. Nasıl sağlıklı anlatamam sana. Maşallah. Rengi vesaire çok önemli. Biliyorsunuz o da bir rahatsızlık geçirdi. Çok önemli. Evet. Sarı kantaron kullandığı zaman kişi üzerindeki bütün gerilimi, stresi, üzüntü, sıkıntı, bütün negatif düşünceleri atıyor. Adeta Kedi gibi oluyorsun. kafayı temizliyor, beyni temizliyor. Relax. Gelse biri vursa, yumruklasa, küfretse bile gülebiliyor insan. Karşısındakine Ben güzel karşılıyorum ya. Gülerek, Benim hiç sorunum yok yani. sakin Ben ol, çok ne mutluyum. oluyor Bak diyebilir. alır. Bir tane sarı kan. Bugün Sakin ol çünkü diyebilir yani. çok işler var. Bugün Filmsan Vakfı'nın basın toplantısını yapacağız. Yönetim kurulunun tanıtımı olacak. Önemli bir takım işlerimiz var. Yoğunuz yani. Yarından itibaren işte bir Gaziantep seyahati söz konusu. Perşembe, Cuma günü Isparta'ya gideceğiz. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne. maşallah. Bu kadar insanlarla temasımız olacak değil mi? Sakin olmak lazım. Evet. Böyle ki relax evet. Evet Şimdi hocam. bu da gördüğünüz yakı otu. Yakı otu. Yakı otu ne için kullanılır? Ne için? Prostat büyümesi, iyi huylu veya kötü huylu prostat Erkekler. erkeklerde. Prostat hemen mesanenin altında kestane büyüklüğünde 25 ila 30 gram ağırlığında bir organ ne işe yarar? Bir, mesanenin altında hemen anahtar gibi tutar. Tutar. 2, özel bir hormon salgılar. Evet. Prostatın salgılamış olduğu hormon testislerden gelen ve yoğurt gibi koyu olan meniye cinsel ilişki sırasında meniye kendi hormonunu katar. Böylece yoğurt gibi koyu olan meni ayran gibi olur. Bu şekilde kişi erkekte cinsellikte bir rahatsızlık söz konusu olmaz. Rahat olur. Eğer ki kişi ameliyat olur da prostatını aldırırsa artık cinsellikten soğar. Çünkü çok koyu olduğu için meni boşalamaz, kişi işkence verir, ağırlık verir, zevksiz. Bu nedenle bazıları diyor ki ya ne olacak prostat olursa olsun ameliyat oluruz vesaire. Çözüm değil, iyi değil. Prostat ameliyatı olanların %85'i insanların cinselliği bitiyor, hayatı nefret eder hale geliyor, cinsellikten soğuyor. Yani Önemli. hem psikolojik olarak Önemli. Bak ben doğru besleniyorum. Yediğim içtiğime dikkat ediyorum. Değiştiriyorum diye. Benim hayatımı epimedyumlu macun kurtardı. evet çok Hani insan biliyorsun biraz fazla egzersiz ve az kalori yapınca yani yaktığımın kilo kaybetmem için daha az kalori alıyorum. Kilo vereyim diye. Bir halsizlik oluyor. Ama epimedyumlu macun onu takviye eder. arayı kapatıyor. Kapatır. Lazım yani. Şimdi bu gördüğünüz
Yakı otu forte. Evet. Yakı otu forte 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Prostat büyümesi, iyi huylu prostat büyümesine karşı en etkili bitkiler ısırgan otu kökü ekstraktı, zabal dediğimiz yelpaze palmiyesi var. Bunun meyvesinin ekstraktı Çin'den getirtiyoruz özel olarak. Maalesef bazı ürünleri, ekstrakları ve 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Prostat büyümesine karşı Evet. çok etkili. Mesela bununla ilgili bir vatandaşımız beni aradı. Dedi ki ya bir dostun tansiyonu, kolesterol vesaire bir sürü problemi var. Onun için ne ürün tavsiye edersiniz? Dedim şu ürünü gönderelim. Tamam dedi. Dedim ki siz beni nereden tanıyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Dedi ki ya ben sizin ürünleri kullandım. Ne için? Prostat kanseri için. İyileştim. Dedim hiç bana söylemediniz. Teşekkür yazısı bile yazmadınız. Doğaltedavi.net'te veyahut da dedi ki Vallahi İbrahim, evet. ailemin çocukların duymasını istemiyorum dedi. Onun için kimseye söylemedim. Böylece bu meseleyi hallettik, kapattık dedi. Vallahi hocam ben de sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü şu sarı kantaron, epimedyumlu macun, işte iksirler, ondan sonra lahana suyu, biliyorsun diyet suyu, Maydanoz, evet. maydanoz bana çok iyi geldi yani. Benim hayatım değişti. Sana çok teşekkür ediyorum. Yani hem doğal olduk hem sağlıklı olduk. Şu sarı kantaron var ya, en çok ekip mutlu. Evet. Sarı kantaronu basıyorlar abi, ben böyle kedi gibi ne derlerse yapıyorum. Sarı kantaron özellikle okuyan, Hı hı. ilkokuldan üniversiteye kadar Evet. okuyan her şahıs bunu kullandığı zaman ne oluyor? Relax, rahatlıyor. Aynen öyle. Ha, o elinizdeki ot şey. Son bunu toparlayacağız. Çarkıfelek. Evet, çarkıfelek otu. Çarkıfelek, şu Sevgili gördüğünüz- izleyenler dikkatlice dinleyin. Televizyonlarınızın sesini 2 kademe yükseltin. Çarkıfelek, Çarkıfelek. resmini gördüğünüz bitki. Şu. Çarkıfeleğe Çarkıfelek. benzer çiçeği. Sevgili izleyenler, petek dinçöz değil yani. Çarkıfelek Çarkıfelek. bu bitkisi, evet. Evet. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, Bizim yönetmen işte. uyku rahatsızlıklarına Burcu. O karşı yüzden kilolu. Evet. bu Evet. çarkıfelek Evet. otunun sadece çarkıfelek değil. Uyuyor mu bunu içince? Uyutur, rahat, relax. Ha, güzel abi. Biz de onu istiyoruz. Uyuyalım yani hep beraber. Uyutur. Hah, Güzel uyur. güzel uyusun. Şimdi mesela yattınız, uyuyamıyorsunuz. Tak kalktı böyle. Saat 1-2 gibi Ha, uyurken kalkıyor. ne oluyor? Adam sokak arasında motosiklet sürüyor. Gece yarısı. Evet. Yani sanki burası Afrika, yamyam ülkesi. Evet. Yani böyle insanlar da var maalesef. Çok cahil insanlar var. Gece saat 1'de 2'de motosiklet sürüyor vatandaş. O da Fatih'te, İstanbul'un göbeğinde. Göbeğinde. Bir Bir şey tane yapamıyorsun. var, bir İstanbul'da dolaşan amca var böyle floresanlı falan. Onu gördün mü bilmiyorum. Bir de bana bakıp gülüyor hep, takım elbiseli böyle. Yok gece motosiklet Biliyorum. sürüyor. Gündüz sürsen problem değil. Problem değil. Hastası var, yaşlısı var, çocuğu var. Yarın konuşmaya devam edeceğiz. Çarkıfelek. Evet. Uyku rahatsızlığı olan herkes için. Bizi arasınlar. Uyku problemi olan lütfen çarkıfelek otuyla ilgili detaylı bilgiler için bizi arayın. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Ben hocama, bu mübarek kişiye çok teşekkür ediyorum. Bu geldiği güzel bilgilerden dolayı bu macunu kasaya koyacağım şimdi. Evet, kasa. Bunu değil ama öbürü dolu olanı. Dolu Ulan olanı. hafta sonu gittik geldik, adamlar şeyi bitirmişler, macunu bitirmişler. Bakar mısın? Kaybolmasın. Sevgili izleyenler, birçok konuyu konuşuyoruz. Hocama teşekkür ediyoruz. Biz bugün hakikaten biraz yoğunuz. Filmsan Vakfı'nın basın toplantısı gerçekleşti.